Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle inayet ve kötülüğün ilahi kazaya girmesi üzerine başlıklı makalemizdeki analizlerimizde ikinci bölümdeyiz. Şimdi önceki bölümde ne yapmıştık? Önceki bölümde ilahi inayetin açıklamasını yapmıştık. İlahi inayet çerçevesinde evrendeki bütün düzenin, varlığın aslında iyilik üzere ve sebeplik ilkesi üzerine hareket ettiğini, bunların da Allah Teala'nın mükemmel bilgisi nedeniyle mutlak bir mükemmellik içerisinde kendi akışında ilerlediğini söylemiştik. İşte peki burada kötülük dediğimiz şey neye tekabül eder? Yani mutlak anlamda ilahi inayet varsa ve evrendeki bütün düzen mutlak anlamda iyiliğe tekabül ediyorsa o zaman bizim kötülük dediğimiz şeyler nedir? Şimdi biz ilk iki paragrafı analiz etmiştik. Sonraki paragrafta İbn Sina şöyle devam ediyor. Diyor ki bilmelisin ki kötülüğün çeşitli türleri vardır. Mesela bilgisizlik, zayıflık ve engellilik gibi kusurlara kötülük denildiği gibi yalnız bir sebebin yokluğundan değil, üzüntü ve keder gibi herhangi bir sebebin idrakinin yol açtığı durumlara da kötülük denilmektedir. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Bir, yokluğu nedeniyle kötülük dediğimiz şeyler var. Bir de varlığı nedeniyle kötülük dediğimiz şeyler var. Yani insan yaşarken kendisinde hissettiği herhangi bir eksikliğe kötülük dediği gibi kendisinde olan ama ona zarar veren şeylere de ne diyor? Kötülük olarak ifade edebiliyor. Şimdi aynı şekilde güneş ışığına muhtaç olan bir varlığa bulutların engel olması nedeniyle ışığın ulaşmaması ona bir kötülük olarak yansır. Niye? Çünkü kendi gelişimini tamamlayamadığı için bir nevi eksiklik içerisine düşmüş olur. O zaman ikiye ayıralım. Öncelikle kötülüğün yokluk ve yoksunluk anlamındaki anlamına nasıl anlam vereceğiz? Bir de kötülüğün pozitif anlamda bir varlık bulan fakat insana idrak sahibi varlıklara zarar verdiği görülen şeyler olarak nasıl analiz edeceğiz? Öncelikle şöyle diyelim. İbn Sina bunu gözün görmesi örneği üzerinden açıklıyor ve diyor ki körlük gözde ayrıca bulunan pozitif bir varlık değildir. Körlük gözün sahip olması gereken görme yetkinliğinin bulunmamasıdır. Yani bir amaç üzere yaratılmış bir nesne var. Yani gözün amacı nedir? Görmektir. Fakat bu görme eylemini gerçekleştiremiyor. İşte bu kötülük olarak ifade edilebiliyor. Bir varlığın doğası gereği sahip olması gereken yetkinlikten uzak olması aslında bir nevi kötülük olarak ifade edilebilir. Peki neden göz için görmemek kötülük? Çünkü gözün amacı görmek. Peki bir taşın, bir masanın görmemesi kötülük olarak atfedilebilir mi? Hayır. Niye? Çünkü taşın görme özelliği yok. Yani kendisine yüklenen anlamı yerine getiremiyorsa o zaman bir eksiklik ve yetkinlikten uzaklaşma söz konusudur. O halde bu durumda ne diyebiliriz? Buradaki kötülük herhangi bir yokluk değil, kendisinde tabiatına uygun olan şeyin bulunmamasıdır. Yani bir varlıkta olması gereken niteliklerin olmaması o zaman neyi ortaya koyuyor? Yetkinlikten uzaklaşmayı ortaya koyuyor. Bir nevi buradaki kötülüğü de bu şekilde ifade edebiliyoruz. Şimdi bu anlayışa göre kötülüğün bağımsız bir mahiyeti yok. Kötülük iyiliğe bağımlı ve kötülük ontolojik olarak yetkinliğin olmamasından kaynaklanan bir durum olarak ifade ediliyor. Ve bunlar olmayan yani kendisinde bulunması gerekenin bulunmaması nedeniyle kaynaklanan kötülüklerdi. İkinci pasajda da ne demiştik? Varlığı mevcut fakat bu varlığın diğer canlılar tarafından düzgün kullanılmadığı zaman zarara yol açmasına da ne diyebiliriz? Kötülük diyebiliriz. Şimdi acı, sıcaklık, zarar veren nesneler, güneşi örten bulutlar bunlar da aynı şekilde kötülük olarak atfedilebilir. Aslında bunların kendisi kötülük değildir. Yani ateşin yakması kötülük değildir. Suyun olması kötülük değildir. Ama insanlar bunları kullanamazsa yani bulutlu bir ortamda diktiğimiz bitkiler güneşe ihtiyaç duyuyorsa o zaman o bitkilerin gelişimi yeterli olmayacaktır. Aynı şekilde sıcaklığı yeterli düzeyde vermediğimiz zaman aşırı ya da eksik verdiğimiz zaman o bitkinin yine gelişim düzeyi mümkün olmayacaktır. Acı kişide varlık bulur ama onu idrak noktasında ciddi sıkıntılara sürükleyecektir. Onun için bulut güneşten yararlanması gereken bir varlığa engel aldığı ölçüde kötü olarak nitelendirilir. Sıcaklık bir organizmanın sağlığını ve organını bozduğu ölçüde kötü olarak nitelendirilir. Acı da bir yetkinliğin kaybı ve bedensel düzenin bozulması nedeniyle kötü olarak atfedilir. Bu durumda zatı bakımından bunlar kötülük değil, başka bir varlığın yetkinliğine engel olması nedeniyle bunlar kötülük olarak ifade edilebilir.
Yani ateşin kendisi, suyun kendisi kötülük değil, bulutun kendisi kötülük değil. Bunları kullanan ya da bunları hayatın içerisinde nasıl kullanacağını bilmeyen kişinin yaptığı davranışlar bunlardan gelecek zararı ortaya çıkartmaktadır. Onun için de buradaki kötülükleri mutlak anlamda yetkinliğin eksikliği olarak değil, evrendeki düzen açısından ken ve fesat alemi, yani oluş ve bozuluş evrenindeki sistem açısından düşünmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir yetkinliğin yokluğu sebebiyle, mesela gözün görme yetisinin olmaması örneğinden hareketle bir kötülükten, yokluktan kaynaklı bir kötülükten bahsettik. İkinci olarak işte ateşin yakması, suyun yüzme bilmeyeni boğması ya da bulutun kendisine uygun olmayan ortamlarda bitkilerin gelişimine engel olmasında olduğu gibi bir şeyin kendi açısından varlığı anlamda pozitif olan fakat başka varlıklara negatif etki yapabilen bir kötülükten bahsettik. Bir de insanın psikolojik açıdan kendisinde ortaya çıkan kötülüğe değineceğiz. Mesela yüksek ısı sebebiyle bir organını kaybeden kimse hem organını kaybetmenin psikolojik rahatsızlığını hem de yüksek ısının verdiği acıyı hissetmektedir diyor. Şimdi İbn Sina burada kişinin sadece bedensel anlamda bir yetkinliğinin olmamasının kötülük olarak telenmesinde gerçeklik olduğunu söylüyor. Aynı şekilde bunun kişinin ruh dünyasındaki tahribatını da ne yapıyor? Ciddi anlamda bir kötü durum olarak ifade ediyor. Bu yüzden acı yalnızca bir şeyin bulunmaması değil, yoksunluğun canlı ve bilinçli bir varlık tarafından hissedilmesidir. Burada dikkat çeken şey bazen psikolojik acının fiziksel kayıptan daha yoğun bir şekilde hissedilerek insanın ruh dünyasında ciddi tahribat yapabileceğidir. Ve acının pozitif olarak hissedilmesi kötülüğün bağımsız ve pozitif bir cevher olduğu anlamına da gelmiyor. Acı çoğunlukla bu düzen bozukluğunun, yetkinlik kaybının ve zarar verici ilişkinin idraki olarak telendirilebilir. Korku, kaygı ve acı insan için kötü şeyler veriyor. Fakat düşünebilme yetisine sahip ve onun gerçekliğini idrak edebilecek düzeyde bir bilgiye sahipse bunları yönetebilecek de bir duruma gelebiliyor. Şimdi şöyle söyleyeceğiz. Hani ilk başta inayeti tartışmıştık. İlahi inayet mutlak anlamda iyilik düzenini kuran bir sistem. Fakat bu iyilik düzeninin içerisinde varlıkların birbirleriyle olan ilişkilerinde ne gördük? Bir takım eksiklikler, noksanlıklar gördük. O zaman şöyle bir soru gelecek aklınıza. Hocam o zaman Tanrı bu eksiklikleri, aksaklıkları ortadan kaldıracak bir düzen ortaya koymalı değil mi? Yani böyle bir şey ortaya koymalıydı. Şimdi şunu ifade edeceğiz. Ben önceki müzakerede de söyledim. Sudur nazariyesi ile ilgili İbn Sina'nın düşünce dünyasını, Tanrı tasavvurunu, işte kader anlayışını bildiğiniz zaman burada aslında İbn Sina'nın sistem açısından bir aksaklık olmadığını görürüz. Neden? Çünkü İbn Sina diyor ki akıl aleminde mutlak anlamda gerçekliği, sebepleri gören bir sistemin içerisinde oluş ve bozuluş, yani hayat alemdeki oluş ve bozuluş evrenindeki aksaklıkların olmadığını söylüyor. Onun için şunu ifade etmekte fayda var. Filozofların dünyasında iyiliği ve kötülüğü idrak etmek için öncelikle akıl gerekiyor. Aklın gereklerini yerine getirdikten sonra sebep ve sonuç ilişkisini çözümleyen insan bu kötülüklerin ortadan kaldırması ile ilgili de yeterli çabayı gösterdiğinde bunları çözümleyebiliyor. Şimdi bugünkü müzakeremi de burada bitiriyorum. Gelecek haftaki başlığımız da kötülük ilahi kazaya doğrudan değil arizi olarak girer şeklinde olsun. Sizin de görüş ve önerilerinizi videonun yorum bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.